Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Tiggo 7. Bir dönem Türkiye'de de yine Tiggo ismiyle SUV segmentine giriş yapan Chery, uzun bir aranın ardından tekrar Türkiye yollarına dönüyor. Başlıca odağının rakiplerine göre daha ucuz olmasının olduğu Yeniçeri Tiggo 7'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Tasarımlarında genellikle rakiplerinin popüler modellerinden esinlenen Çinli otomobil üreticisi Chery, Tiggo'yu ilk kez 2006 yılında Toyota RAV4 ve Honda CR-V modellerinden ilham olarak üretime çıkarttı. 2010 yılında ilk makyajına kavuşan Tiggo, 2013 yılında Tiggo 3 ismini alarak hem model isminde hem de dış görünüşünde yenilenmeye gitti. Bizim odak noktamızda ise ilk kez 2016 yılında piyasaya çıkan Tiggo 7 bulunuyor. İlk kez çıktığı 2016 yılından sonra 2020'de ikinci nesline kavuşan Yeniçeri Tiggo'ya önden baktığımızda çok ciddi ve çekici bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ön tarafın büyük bir kısmında kendini gösteren panjuru, krom çerçevesinin farların altına doğru uzanan detayı ön tarafa premium bir hava katmış. Buna ek olarak agresif bakan Matrix LED farlar sadece tasarımsal değil, görüş performansı olarak da iddiasını koruyor. Tampona indiğimizde ise agresif yapısını koruyan sis farı çerçeveleri ve geniş havalandırma çıkışlarıyla Yeniçeri Tiggo'nun ön tarafı benden tam puan almayı başardı. Ülkelere ve bölgelere göre iki farklı tasarımda gelecek olan Tiggo'nun her iki tasarımı da gayet şık ve göz alıcı görünüyor. Yeniçeri Tiggo'nun heybetinden soyunulmaz profil tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeniçeri Tiggo'nun profiline geçtiğimizde hangi pazarda satışa çıkarsa çıksın kabul görecek tasarımını biz de ilk gördüğümüz anda çok beğendik. Ön kaputtan başlayıp arka kapı üzerinde bir müdahale daha alan omuz çizgisi sayesinde yeni Tiggo oldukça kaslı ve heybetli görünüyor. Bununla birlikte C sütunu üzerinde karakteristik bir imza hareketi olarak kullanılan krom çıta da yeni Tiggo'nun premium sınıfı oynayan detayları arasındaki yerini alıyor. Krom kullanımının yoğun olduğu profilde marşpiyerler üzerinde de estetik parçalar kullanılmış. Hem konforun hem de tasarımın tamamlayıcı öğesi olan jantlara geldiğimizde ise 225-60-18 ya da 225-55-19 inç boyutunda şık modelleri seçebileceksiniz. Renk seçeneklerinde ise 10 farklı renk seçeneği beğeninize sunuluyor. Yeniçeri Tiggo'nun spor otomobilleri aratmayan arka tasarımını incelemeye hazır mısınız? Yeniçeri Tiggo'nun arka tarafına geçer geçmez gözümün önüne Dodge Charger'ın arkası geldi. Ankara'da Irak plakalı bir Tiggo gördüğümde de aynı hisse kapıldığımı itiraf etmem gerekiyor. Heybetine yakışır arka camı ve onun üzerinde fren lambasının bulunduğu spoilerla olaya sert bir giriş yapan arka tarafta boydan boya uzanan stoplar oldukça şık gözüküyor. Bagajın merkezinde marka logosu, alt köşelerde ise model isim yazısı ve donanımsal özellik yazılarına yer verilmiş. Tampona indiğimizde çift arka sisler gerçek egzoz çıkışlarının hemen üstünde konumlandırılmış. Krom kullanımının burada da ihmal edilmediği Yeniçeri Tiggo'nun arka tarafı da benden yıldızlı bir tam puan aldı. Yeniçeri Tiggo 7 boyutlarıyla da C-SUV segmentine iddialı bir giriş yapacağı benziyor. Yeniçeri Tiggo 4500 mm uzunluğunda, 1842 mm genişliğinde ve 1746 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2670 mm ile iç mekan yaşam hacmi konusundaki cüretkarlığını konuşturuyor. İç mekan demişken yeni Tiggo'nun beğenip beğenmediğinizi çok merak ettiğim iç mekanına dair tüm detayları hep birlikte öğrenelim. Yeniçeri Tiggo'nun kaptan köşküne geçtiğinizde sizi gayet sade ve basit tasarımların kullanıldığı bir kabin karşılıyor. Üzerinden araçla ilgili birçok fonksiyona erişilebilen altı kesik kalın direksiyon simidi gerçekten konforlu gözüküyor. Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında ise 12 inç büyüklüğünde tamamen dijital LCD gösterge ekranı bulunuyor.
Benim çok fazla haz etmediğim mavi rengin hakim olduğu bir ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgileri anlık olarak takip edebileceksiniz. Lüks ve kaliteli görünen ön konsolun ortasına geldiğimizde bizi panelin içinden çıkıyormuş gibi görünen 10 inç büyüklüğünde dokunmatik bir multimedya ekranı karşılıyor. Dokunmatik hassasiyetinin gayet iyi olduğu bu ekran ile cep telefonu bağlantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Multimedya ekranının hemen altında ise Start Stop tuşu ile zarif havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Dikişli göğsün üzerinde multimedya ekranını yönetebileceğiniz az sayıda tuş bulunuyor. Orta konsola inerken bizi 8 inç büyüklüğünde tamamen dokunmatik klima kontrol ünitesi karşılıyor. Klasik tuşların yerine böylesine yenilikçi bir tasarımın kullanılması Yeniçeri Tigo'nun hanesine artı puan olarak yazılıyor. Bu ekran nedeniyle ortadan kalkan küçük eşya gözü ise çift katlı konsolun alt katına taşınmış. Üst tarafta gayet şık vites kolu ve onun hemen yanında kablosuz şarj pedine yer verilmiş. Ambiyans aydınlatmayla aydınlatılmış alt katta ise 2 adet USB bağlantı noktası, 1 adet 12 volt soket girişi ve fersah saklama alanı bulunuyor. Piyano siyahı renginde kaplama malzemesi kullanılan orta konsol üzerinde 2 adet bardaklık ve kol dayamayı görüyoruz. Yeni Tigo'nun koltuklarına baktığımızda ise premium otomobilleri kıskandıracak konforda koltuk takımlarını görüyoruz. İç mekanın havasını değiştiren ambiyans aydınlatma ve tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavanda Yeniçeri Tigo'da sizleri bekliyor. Yeni Tigo'nun uzun dingil mesafesi nedeniyle gerçekten etkileyici diz mesafesine sahip arka koltuklarına geçtiğimizde işlevsel yönünün ne kadar ağır bastığını görüyoruz. Diz mesafesinin yanı sıra baş mesafesi konusunda da cam tavan olmasına rağmen gayet iyi boyutlar sunuluyor. Isofix bağlantı noktalarının bulunduğu arka koltuklarda yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma çıkışlarına da yer verilmiş. Yeniçeri Tigo'nun elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altında koltuklar normal konumundayken 475 litre. Arka koltukları yatırdığınızda ise 1500 litre hacim sizleri bekliyor. Yeniçeri Tigo'nun cüssesine yakışır gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Tigo'da aktif ve pasif birçok güvenlik özelliği kullanımınıza sunuluyor. Bu özelliklerin başında ise 6 adet hava yastığı geliyor. Süspansiyon konusunda önlerde MacPherson bağımsızları kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyona yer verilmiş. Sürücü yardımcı özelliklerinde ise ön tarafında bulunan sensörlerle çalışarak öndeki araca fazla yaklaşmanızı engelleyen adaptif hız sabitleyici, Yeni Tigo'nun uygun boşluğu bulduğunda kendi kendini park etmesini sağlayan park asistanı, aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla kör noktanızdaki araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta asistanı, otomatik yanan uzun farlar ve çok daha fazlasına Yeniçeri Tigo'da sahip olabilirsiniz. Peki Tigo'nun heybetli cüssesini taşımasını sağlayacak motor ve şanzıman özellikleri neler? Yeniçeri Tigo'da ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterebilecek motor seçenekleri bulunuyor. Diğer seçeneklerin henüz eklenmediği Yeni Tigo'da 1.5 litre hacminde biri atmosferik, biri turbolu olmak üzere 2 adet motora yer verilmiş. İlk sıradaki 1.5 atmosferik motordan toplamda 116 beygir güç, 143 Nm tork elde ediliyor. 5 ileri manuel ya da çok oranlı CVT otomatik şanzımanla yönetilen bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 16.8 litre. İkinci sırada ise 1.5T turbo beslemeli motor yer alıyor. 156 beygir güç, 230 Nm torkun üretildiği bu motoru ise 9 ileri CVT otomatik vitesle yönetebiliyorsunuz. 1.5 turbo motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6.9 litre olarak kayda geçiyor. Yeniçeri Tigo 7 şu an satışta olduğu Arap ülkelerinde $17.500 gibi segmentine göre bir hayli uygun fiyata alıcı buluyor. Yeniçeri Tigo 7'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben özellikle boyutlarını esas aldığımızda gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim.
Satın alma konusunda da rakiplerine göre uygun fiyatta oluşu nedeniyle bir şans verebilirim. Peki siz yeni Chery Tiggo hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Tiggo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.